İskit Federasyonu'nun kimlerden oluştuğunu anlamamız için Darius'un İskitlere savaş açtığı dönemi iyi analiz etmek gerekir. Birinci bölümde Asya'yı görmüştük. Bu bölümde de Avrupa'yı anlamaya çalışacağız. Avrupa'yı araştırırken Darius'un İskitlere karşı açmış olduğu seferi fener gibi kullanarak izleri, akarsuları ve ülkelerin sınırlarıyla İskitlerin kendi bölgelerini netleştirip kesinlik kazandıracağız. Herodot Tarihi isimli 4. kitabının 1. paragrafında Darius, Babil'i aldıktan sonra İskitlere karşı sefer açtı. Asya çok gelişmişti. Nüfusu taşıyor, zenginlik içinde yüzüyordu. Darius, İskitleri cezalandırmayı koymuştu kafasına. Medya üzerine ilk atılanlar onlardı. Savaş açmışlar, düşmanlarını yenmişler, haksız savaşlara ön ayak olmuşlardı. Daha önce de söylemiş olduğum gibi İskitler Yukarı Asya'da 28 yıl hüküm sürmüşlerdir. Kimerleri kovalayarak gelmişler, Asya'ya geçmişler, Med egemenliğine son vermişlerdi. İskitler gelmeden önce bu ülkenin sahibi Medlerdi. Darius, Babil'i aldıktan sonra İskitlere savaş açması önceki bir devri anlatır. Yani bu olay Herodot'tan yaklaşık 100 sene önceki bir olaydır. Bu olaydan da önce, yani milattan önce 800'lerde, belki daha da eski, İskitler Kimerleri kovalayıp Anadolu topraklarını almışlar ve 28 yıl hüküm sürmüşler der. Arada en az 300 yıllık bir zaman var. Bizim ve yabancı tarihçiler Kimerlerin kovalanması savaşını yanlış okumuşlardır. Onların tezleri Herodot'un anlattığı şu söylentiye dayanarak meşrulaştırılmaya çalışılır. Kaldı ki Herodot da bu olayı bir söylenti olduğunu, kendisinde bu anlatıyı tuttuğunu söyler. 4. kitap 11. paragrafta bu olay şu şekilde anlatılır. Bir anlatı daha var. Ben de bunu tutuyorum. O da şu. Göçebe İskitler Asya'daydılar. Masagetlerle yaptıkları bir savaştan yenik çıktılar. Arakses, yani Ural ırmağını geçtiler. Kimerlerin yanına göç ettiler. İskitlerin oturdukları yerler eskiden Kimerlerinmiş, öyle derler. Burada bahsedilen Arakses ırmağı Doğu Anadolu'daki Aras değil, Hazar denizine dökülen Ural nehridir. Şu kastediliyor, günümüzdeki Özbekistan ve güneyinin olduğu Orta Asya coğrafyasında Masagetler ve İskitler savaşmış. Masagetler İskitleri yenmiş, İskitler de kaçarken Ural nehrini geçmiş, Kimerlerin bölgesine gelmiş, onları Karadeniz'e doğru kovalamışlar. Sonra İskitler yanlışlıkla Medlerle karşılaşmış ve onları yenmişler. Tamamen baştan sona düzmece hikayedir bu. Herodot'un bunu tutması bu hikayenin doğru olduğu anlamına gelmez. Buradaki tutarsızlıklara bakınız. 11. paragrafta halk İskitlerle savaşmadan kaçalım demiş. Kral ve krallarını tutan bir kesim halk da savaşalım diye karşı çıkmışlar. Sonra bu iki grup anlaşamamış, birbirleriyle savaşmışlar. Paragraf şu şekilde devam eder. Sonunda halk ve kralları ikiye bölündüler ve sayıları birbirine denk olduğundan birbirleriyle dövüştüler ve Kimer halkı kardeş eliyle ölenleri Turas ırmağı kıyılarına gömdü. Mezarları hala durur der. 4. kitap 51. paragrafta Turas nehrinin nerede olduğunu söyler. Demek ki İstros bir İskit ırmağıdır. Sonra Turas gelir. Kuzeyden akar ve kaynağını İskitya ile Nerois arasındaki sınır olan büyük bir gölden alır der. Turas Nehri, yani Dinyester Nehri günümüzde Moldova, Ukrayna arasında bir bölgedir. Neorisleri anlatırken bu noktaya yine değineceğim. Tarihçiler İskitlerin Masagetlerle savaşarak Asya'dan geldiğini söylerken aslında aynı zamanda şunu da diyorlar. Fakat bunu da dediklerinin farkında bile değiller. Bakınız. Masagetlerle günümüzde Özbekistan ve Kazakistan arasında bir noktada savaştılar diyorlar. Sonra Arakses ırmağını, yani Ural nehrini geçtiler. Oradan batıya giderek
Moldova-Ukrayna arasına geldiler. Sonra oradan doğuya doğru bir yay çizerek Kafkasya bölgesine geldiler. Oradan yollarını şaşırmışlar, güneye Med bölgesine gelmişler ve yanlışlıkla Medleri yok etmişler. Günümüzde yabancı ve Türk tarihçilerinin anlattığı hikaye budur. Herodot böyle demez. Dikkat ediniz, söze bir anlatı olduğunu söyler. Yani tarihsel gerçeklerle uygun olduğunu iddia etmez. Ama düşünce bazında kendisinin bu düşünceye inanç noktasına daha yakın olduğunu söyler. Kısaca bunun bir yorum olduğunu söyler. Ayrıca medyaya direkt güneye inerek girebilirlerdi. Avrupa'ya daha da kuzeyden girip Kimerleri kovalamanın ne anlamı var? Çünkü yine aynı noktaya, yani Gürcistan bölgesi dolaylarına geldiler. Ayrıca 4. kitapta geçen hikaye 1. kitapta yazılanla çelişmektedir. 1. kitapta yazılanı da birazdan söyleyeceğiz. Peki doğrusu nedir, ona bakalım. İskitler batıdan ve Trakya'dan geliyordu. Kafkasya'yı kullanmalarının nedeni, o dönemde Anadolu'da Hitit devletinin ardılı olan Lidyalılar vardı. Lidyalıları Medlerle karşı karşıya getirmemek için o yol kullanıldı. Çünkü o dönemde Deikos denilen bir kral 6 met boyunu Buslar, Pratakenler, Sutrukatlar, Arizantlar, Budiler, Magları toplamış büyük bir devlet kurmuştu. Sonra onun oğlu Fraortes İran'ı, yani Pers topraklarını da almış, Asurya, Ninovası'na kadar, yani Musul'a kadar gelmiş, en son batı topraklarını Kızılırmak sınırına, yani Lidya topraklarına kadar büyütmüştür. Sonra Lidyalılarla savaşmış, bir sonuç çıkmamış ve Kızılırmak sınır olarak kalmıştır. Herodot Tarihi isimli yapıtının 1. kitap 104. paragrafında bu olayı şöyle anlatır. Böylece ortadan kalkan Fraortes yerine Kuyaksares geçti. Bu Fraortes'in oğlu Diokes'in torunuydu. Bu babalarından daha güçlü gibi geçinirdi. İlk olarak Asya ordularını belli kolordulara ayırdı. Ve en önce o soktu orduyu savaşa belli bir düzen içinde. Mızraklılar, okçular, atlılar diye ayrı birlikler halinde o zamana kadar bunlar karma karışık savaşırlardı. En büyük çarpışmanın ortasında gün gece olduğu sırada Lidyalıları yenen işte odur. Bütün yukarı Asya'yı birlikler halinde toplayıp Halus, yani Kızılırmak ırmağına kadar hükmü altına alan odur. Bütün uyruklarını bir araya topladı. Nineve üzerine yürüdü. Babasının öcünü alacak ve kentin kökünü kazıyacaktı. Asurlarla karşılaşmış, onları yenmiş, Nineve'yi kuşatmıştır ki Protatus oğlu Kral Madyas'ın komutası altında ilerleyen büyük bir İskit ordusu düştü üzerine. Bunlar Kimerleri Avrupa'dan çıkardıktan sonra peşlerine düşüp Asya'ya girmişlerdi ve işte şimdi de Medya toprağında yürüyorlardı. Med devletini kuran Deikos'un torunu, devletin sınırlarını o kadar büyütmüştü ki İran zaten alınmış, Asurya devletini yenmişler, artık Anadolu'da Hitit devletinin ardılı olan Lidya devletine kafa tutar hale gelmiş ve Kızılırmak'ta savaş olmuştu. Güneş tutulması olmuş, o sırada anlaşmaya varmışlar ve sınır belli olmuştu. İskit kralı Prototyas oğlu Kral Madyas'ın komutası altında ilerleyen büyük bir İskit ordusu Medya'ya ilerlerken önlerindeki Kimerleri Avrupa'dan kovalarken Asya'ya kadar peşlerinde getirmiştiler. Şimdi de Medya üzerinde yürüyorlardı diyerek asıl amacın Medya'ya saldırmak olduğunu anlarız. Nitekim Medya'yı yenmişler ve 28 yıl o bölgede kalmışlardır. Yollarını şaşırdılar vesaire gibi aklın, mantığın kabul edemeyeceği şeyler söylemiyor. Ya da Ural nehrini geçip Letonya-Ukrayna arasına kadar gelip sonra Kimerleri kovaladı demiyor. 4. kitap 11. paragrafta yollarını şaşırdıkları gibi bir anlatı söylenir.
12. paragrafta başka bir söylentinin olduğunu da söyler. Bugün de İskitya'da Kimer kaleleri vardır, Kimer boğazı vardır, Kimerya denilen bir bölge vardır, bir Kimer Bosporusu vardır. Besbelli Kimerler İskitlerden kaçarken Asya'dan geçmişler ve Kisernos'ta içinde bugün Sinoplu Yunan kolonlarının oturdukları kentler kurmuşlardır. Gene besbelli peşlerinden gelen İskitler Medya'yı yollarını şaşırdıkları için istila etmemişlerdir. Zira Kimerler kaçarken kıyı boyunu bırakmamışlar. Oysa İskitler onları içeriye sapıp Medya'ya girdikleri güne kadar Kafkasları sağlarına alarak izlemişlerdir. Bu da üçüncü bir anlatıdır. Yunanlar da barbarlar da böyle anlatırlar der. Kimerler İskitlerden kaçarken Asya'dan geçmişler derken Anadolu'nun doğusu ve kuzeydoğusu kastedilir. İskitler Medya'yı yollarını şaşırdıkları için istila etmemişlerdir. Kimerleri kovalarken Kafkasları sağlarına alarak ilerlemişlerdir denilir. Kafkasları sağlarına alarak ilerleyebilmeleri için Avrupa'dan gelmiş olmaları gerekir. Masagetlerle savaş söz konusu bile değildir. Günümüzde Kırım bölgesinde Gagavuz Türkleri yaşarlar. İngilizce Kafkasya Kaukas'tır. Yani Kafkasya denilen bölge Gürcistan ve kuzeyine doğru değil, Karadeniz'in kuzeyi ve doğusu tamamen Kafkasya diye biliniyordu. Gagavuz Türklerinin isimlerinin aslında Kafkas Türkleri olduğunu buradan anlarız. Herodot der ki kendi zamanında Kırım'da bulunan Kersonessos'ta Sinoplu Yunan kolonilerinin oturdukları kentler kurulmuştur. Bunları Kimerler kurmuştur der. İskitler Kimerleri kovalarken Kafkasya'yı sağlarına alarak ilerlediler derken bölgeyi oradan başlatır. Türklerin Orta Asya'dan gelmiş olduğunu durmadan empoze eden yabancı tarihçileri izleyen Türk tarihçiler ve araştırmacılar bu paragrafları doğru okuyamamışlardır. Çünkü onlar Herodot'un yazdıklarının peşine değil, yabancı tarihçilerin söylediklerinin peşine düşmüşlerdir. Oysaki Atatürk bu konuyu hiç ayrıntılara girmeden o tarihçi dedi, bu araştırmacı dedi gibi ispata gerek görmeden kendi basiretiyle keskin bir şekilde netleştirmiştir. Atatürk'ün Tuna şiiri şöyle başlar. Gafil, hangi 3 asır, hangi 10 asır, Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu. Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, dinleyin sesini doğan tarihin. Aydınlıkta karaltılı şafak, yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin der. Bizim anlattıklarımız Herodot'la Atatürk'ün bize anlattığı Tuna birebir örtüştüğünü görülür. Bizler atasının izinde olan gerçek Türk çocukları yalan tarihi gömüp doğru tarihi ortaya çıkaracağız.